Merhaba arkadaşlar, ben sinema TV sektöründe çalışıyorum ve İstanbul Üniversitesi'nde sinema TV okuyorum. Kanalımın bu bölümünde çektiğim kısa filmleri nasıl çektiğimle ilgili içerikler paylaşacağım sizinle. Bu videoda da Düğüm adlı ilk çok kısa filmimi sadece 3 ekipmanla nasıl çektiğimi anlatacağım size. Telefon tutucu, Android telefon ve işte selfie çubuğu. Yani hoca ödevi verdiğinde tripod alacak zamanım yoktu. Bir hafta süre vermişti. Ben de hangi tripodu alacağımı bir türlü kestirememiştim. O yüzden de tripodun gelmesini beklemeden kısa filmimizi çektik arkadaşlar. Elime ilk defa kamera alıp çekim yaptığım bu filmdeki amacım, derste öğrendiğim kamera hareketlerini ve çekim planlarını uygulamaktı. Yani neyi hangi kamera hareketiyle hangi açıdan çekeceğimi detaylı bir şekilde yazdım. Ve yazdığım liste sırasına göre çekim yaptım. Ve ilk kamera hareketimiz de normalde dolly ile yapılan derinlik yaratan kaydırma. Yani ama benim bir dolly'm yok. Bu gördüğünüz işte bir dolly. Ve ben de telefonu taktığım tripodu yatay eksende kaydırarak dolly hareketini taklit etmeye çalıştım. Tekrar ve tekrar ve tekrar çektik çünkü burada önemli olan bu hareketi çekerken kameranın titrememesi. Kamera titreyince çok kötü bir görüntü oluyor. Ve tabii ki dolly'miz olmadığı için telefonumuz titredi arkadaşlar. Ben bu hareketi neden seçtim? Hem filmin adını vurgulamak istemiştim hem de görüntüye bir derinlik katmaya çalıştım. Diğer harekete gelirsek de bu hareketin adı arkadaşlar tilt up hareketi. Selfie çubuğuna taktığım telefonumu aşağıdan yukarı doğru işte bu şekilde hareket ettirerek oyuncumu çektim. Buna tilt up hareketi deniyor. Tam tersi yukarıdan aşağı doğru çekseydim buna da tilt down hareketi deniyordu. Sahneye yeni giren oyuncuyu seyirciye tanıtmak için ve de gerilimi arttırmak için kullandığım bir hareket oldu. Bu planda da vurgulamak istediğim duyguyu öne çıkarmak için yüz plan girdim arkadaşlar. Yüz planda illa başın üstünde bir boşluk olması gerekmiyor. Çene ve gözlerin görülmesi yeterli. Buradaki korku duygusunu geçirebilmek için, daha böyle seyirciye geçmesi için çok yakın bir plana girmek istedim. Bir taraftan da dramatik etkiyi arttırmak için oyuncuyu bir tık üstten çekmeye çalıştım. Burada da görüyorsunuz oyuncunun önünde bir boşluk var. Her zaman böyle bir oyuncunun konuştuğu tarafa doğru önünde bir boşluk olsun isteniyor. Bir taraftan da dikkat ederseniz kapıda çektim bilerek. Buna çerçeveleme tekniği deniyor. Yani dümdüz duvar önünde çektiğimiz zaman biraz fotoğraf hissi oluşabiliyor diye. Bazen böyle ikinci bir çerçeve olacak şekilde kadrajda bir kapı, işte bir kiriş, ne bileyim buna benzer bir tren kapısı gibi bu tarz kapıların önünde, pencerede olur. Çekim yapılıp bir görüntüye derinlik katmaya çalışılıyor. Ben de hazır bulmuşken yani aslında senaryomu çekmek istediğim şekle göre yazdım ben. Hani senaryoyu yazıp bunu nasıl çekerim diye düşünmedim de ben hangi kamera hareketleri ve ben neyi kullanmak istiyorum? İyi ben buna göre bir senaryo yazayım diye düşünüp çektiğim bir uygulama oldu açıkçası bu. Ve işte yani tripod henüz gelmediği için bu sahnede elimin titremesinin telefona yansımasının daha az olması için telefonu selfie çubuğuna taktım ve selfie çubuğunu da masaya dayadım. Tabii ki tripodda çok daha sabit bir görüntü elde edilir. Yani bir tripodum olmasa da bu şekilde telefonu sabitlemeyi başardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ve işte şimdi de geldik yeni hareketimize. Bunun adı da Dolly Karakter In hareketi. Dolly hareketimiz neydi? Yatay eksende düz bir şekilde kameranın hareket etmesi, ilerlemesi. Burada da yine bir yatay eksende düz bir hareket var ama bunun yönü oyuncuya doğru. Direkt ise bunun adı Dolly Karakter In oluyor artık arkadaşlar. Bu hareket oyuncunun ani gelişen korku, şok gibi duygularını vurgulamak ve derinleştirmek için kullanılıyor. Yani ben bu hareketi karakterin duygusunu güçlendirmek ve sahnenin vurgusunu arttırmak için kullandım arkadaşlar. Ve işte son olarak da tekrar size Dolly'yi anlatmayacağım. Bu sahnede de Dolly Out hareketini yaptık arkadaşlar. Yani az önceki Dolly'nin tam tersi Dolly Out. Bunun amacı ise sahnede yaşanan duygunun içinden uzaklaşarak yeni bir sahneye ya da konuya geçilirken ya da sahne bitişlerinde kullanılan bir hareket olarak öğrendim arkadaşlar ve ben de bunu filmimi bitirirken kullanmak istedim.
Bir de arkadaşlar bu dolly hareketini yapmak için telefon tutucuyu yatay eksende ilerletirken masa ile telefon tutucu arasındaki sürtünme sesinin telefona girmesini engellemek için telefon tutucunun altına bir peçete, bazen de bir kitap koydum arkadaşlar. Siz de kendiniz dolly hareketini yapmak istediğinizde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat ederseniz filmimi kamera hareketleriyle çektim arkadaşlar. Telefonu ya yatayda ilerlettim ya da yatayda gerilettim veya telefonu yukarı aşağı tripodla hareket ettirdim. Hiçbir şekilde zoom özelliğini kullanmadım. Çünkü zoom özelliği gözde doğal olarak gerçekleşen bir hareket olmadığı için çok kullanılması tercih edilmiyor ama tabii ki kullanıldığı yerlerde var arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar kanalımda düzenli olarak yeni kısa filmler ve bu kısa filmleri nasıl çektiğimle ilgili video içerikleri hazırlayacağım size. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.